Hepinize merhaba ve kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere, hatırlarsanız daha önce videoda F1 vites kollarını, yani Megane 4 GT ve RS'e ait F1 vites kollarının F1 vites kolu olmayan ama EDC vites kutusuna sahip, EDC şanzımanı sahip Talisman, Megane 4 ve hatta Koleos artı Kadjarlar'da F1 vites kolunun monte edilebileceğinden bahsetmiştim size. Ve bunu da kendi aracıma monte edip nasıl çalıştığının videosunu paylaşmıştım. Daha sonra yurt dışı derken Hollanda'dan bir üretici bana ulaştı ve kendisinde bir ürün olduğunu ve bu ürünün vitesi manuel almadan bir box sayesinde o kollara bir işlem yaptıktan sonra, mesela ikisini aynı anda çektikten sonra otomatik olarak manuel konuma geçtiğini, yani mekanik olarak siz manuele sol tarafa çekip vitesi manuele almadan bu işlemi yaptığını söyledi ve bunun için bana bir demo ürün yolladı. Bu ürünü denememi istedi. Ben de hem deneyeceğim hem de sizlere tanıtmaya çalışacağım. Montaj dahil göstermeye çalışacağım. Öncelikle kutu açılışından başlamak istiyorum. Tabii ki gümrüğe girdi ve gümrük vergisini ödedim ben bunun. O şekilde aldım. Ama demo bir ürün olduğu için arkadaş denemek için diğer masrafları karşıladı. Küçük bir kutu, 1 kiloluk bir kutu. Şimdi bunu şöyle yapayım. Evet. Bu kutuyu geliştiren firmanın ismi bu. EDC Shifter Box. Dediğim gibi yani çok faydası ve özelliği var. Yani mekanik olarak vitesi sola almadan mekanik moda geçebiliyorsunuz ve vites kollarından, yani F1 vites kollarından vitesi değiştirebiliyorsunuz. Bu da yeni bir ürün. Yeni Clio 5'lerde bunu yine aynı F1 vites kollarıyla direksiyondan yapabiliyorsunuz. Ama eski EDC şanzımana sahip araçlarda da bunu yapamıyorsunuz. Ne var kutunun içerisinde? Bu bayağı ağır. Önce kutudan başlayayım o zaman. Kutunun ismi bu. Burada bir switch var. Bu switch'in ne işe yaradığını kurulum sonrasında kullanım için yapacağım. Time diyor ya, zaten yazıyor burada. Kullanıcı kitapçığı internetten indirmiştim. Onu da ekleyeceğim. Yani ona da bakabilirsiniz. Burada kutunun işte iki tarafından bazı kablolar çıkıyor. Artı eksi uçları 12 volt. Şu bizim pedal shifters'tan, yani direksiyondan gelen uçlar yanlış hatırlamıyorsam. Ve bunlar da çıkışlar. Yani montajı zor değil. Bunun şeyini incelemiştim daha önce. Şöyle bırakayım. Burada terminaller var. Birbirlerine kabloları birleştirmek için. Yani şu kabloların ucunu açtıktan sonra bu terminallerin ucuna sokup ikisini burada sıktıktan sonra birleştiriyorsunuz. Bir tane QR kodlu şeyi yollamış. edcshifterbox.com diye. Bana böyle bir kart yollamış ve teşekkür etmiş. Ben de kendisine teşekkür ediyorum. İsmi Joel. O üretici arkadaşım. Artılar eksiler farklı renk yapabiliyor veya kabartılı yapabiliyoruz artı eksi vites şeylerine. Yine ilave kartlar yollamış isteyene, sanırım vermem için. Tabii Türkiye için fiyatı biraz fazla gelecektir. Onun fiyatı tabii kitine göre, aslında kolları da satıyorlar. Yani kollar monte edildikten sonra direksiyon kapaklarını da seçebiliyorsunuz. Kutu böyle. Box hafif, aslında çok büyük değil. Garanti protection demiş. Şu düğmeden de time dediğine göre zamanı ayarlayabiliyoruz. Otomatiğe geçmesi için anladığım kadarıyla. Ve ısıyla daralan makaron eklemişler. Bunun içinde de muhtemelen şu terminalleri sıkmak için bir pense var. Evet, terminal sıkma pensesi var. Hemen bunu da çıkarayım. Nasıl çalıştığını tabii montaj esnasında gösteririm size, ama ben daha başka bir çözüm daha düşünüyorum. Sokete montaj için. Evet. Terminali sıkmak için bir de pense koymuş. Yani şöyle diyebiliriz. EDC Shifter Box kutusu, terminal sıkma pensesi ve terminal uçlarını bağlamak ve sıkmak için kabloları içine sokup sıkıştırmak için ayrı bir yapı. Bunda nasıl kullanıldığını montajı yaparken gösterebilirim size. Hatta bir tanesini deneyeyim. Bakın, bir tane demo yapayım. Ben bütününü soktum. Aslında bütününü değil, arkasını sokmanız yeterli. Veya kablonun birini bu taraftan, diğerini bu taraftan, iki kabloyu birleştirmek için kullanıyorsunuz tabi bunu. Bu pensenin içerisine sokuyorsunuz. Daha sonra penseyi şu şekilde, sıkıyorsunuz. Sıktığınızda gördüğünüz gibi böyle eziyor ve kablo içerisinde sıkışıyor. Ve iki kabloyu birbirine
bağlamış oluyorsunuz. Şurada gördüğünüz gibi. Yani şunu söyleyebilirim. Sadece bu pense bile 30 dolardan aşağı değildir. Ben bu tarz şeyleri bazen AliExpress'ten alıyorum. Ve fiyatları o civarda, el aleti olarak. Kutu böyle. Ben bunu başka bir yöntemle sokete bağlantı da yapmayı deneyeceğim. Elimde sokete bağlantı yapacak teşkilat da mevcut. Dolayısıyla sokete bağlantı da yapabilirim. Ama bununla nasıl bağlanacağını da size gösterebilirim. Buna bağladıktan sonra soketeye de çevirebilirim. Evet, tanıtım videom, daha doğrusu kutu açılışı videom bu şekilde. İzlediğiniz için teşekkürler. Montaj videosunda görüşmek üzere.